hoş geldiniz. Efsane bir modelle geldim. Gerçekten efsane bir model. Çok memnun kaldım bu çalışmamdan. Çok severek ördüm. Videoyu çekerken tasarladım ve sonuç gerçekten mükemmel oldu. Yani ben o kadar memnun kaldım ki yani çantama baktıkça gerçekten çok mutlu oluyorum arkadaşlar. Yani biliyorsunuz bu çanta veya bilmiyordu olabilirsiniz. Bu çanta çok pahalı bir markaya ait bir çanta ve yeni sezon olan bir çanta. Ve daha önce ben bu markanın farklı bir modelini çalışmıştım. Orada farklı tekniklerle yapmıştım. Bu çantayı da yine daha farklı tekniklerle yaptım. Detaylı anlatmaya çalıştım elimden geldiğince. Umarım sizler de hiç zorlanmadan aynı şekilde modeli tamamlayabileceksiniz. Şimdi yuvarlak formdaki diğer modelde aynı desenden oluşuyor aslında. Fakat orada ipi kopartarak yaptım. Yani arkalı önlü örmüyoruz arkadaşlar. Yani arkalı önlü ördüğümüz zaman desen farklı oluyor. Zaten orijinalde de bu şekilde. Yani orada ben ipi kopartarak aynı yönden örmek için ipi kopartarak yapmıştım. Fakat bu ikinci tasarımı yaparken deneme yaptım. İpi uzatarak yaptım ve gerçekten arkadan hiç belli olmadığı için o yöntemi kullandım. Biliyorsunuz ipi uzatarak yapılan yöntem her türlü tekniğe uygulanmaz. Yani alttan belli olacağı için uygulanmaz. Fakat bu modelde gerçekten çok güzel oldu. Hatta ipi uzatarak yaptığım için, ipi de içine aldığım için birazcık çantam şu şekilde daha da tok oldu arkadaşlar. Yani harika oldu. O yüzden siz de bu yöntemle yapabilirsiniz. Ben size farklı iki yöntem gösterdim. Her ikisiyle de yapabilirsiniz. İpi kopartarak, koparttığınız yerleri arkaya gizleyerek veya hiç kopartmadan ipi uzatarak da yapabilirsiniz. Şimdi diğer çantamda, yuvarlak formdaki çantamda ben Milano rafya kullandım. Milano rafya çok ince olduğu için 2 kat olarak kullandım. Orada da ölçüleri tam tamına markayla yakaladım. Bunda ise yerli rafya kullanmayı tercih ettim. Bu da çok güzel oldu arkadaşlar. Her ikisi de çok güzel oldu. Yani Milano rafyada kullanabilirsiniz, yerli rafyada kullanabilirsiniz. Her iki şekilde olur arkadaşlar. Sadece Milano rafya kullanırsanız 2 kat kullanmanızı öneriyorum. Ne kadar ip tükettiğime gelecek olursak tam tamına 300 gram tükettim. Biliyorsunuz bobinler 150 gramlık satılıyor. Aslında 2 bobin yeterli gelecektir. Fakat yine de garanti olsun, çok sınırda olduğu için bir tane daha bobin almanızı öneriyorum. Bir de şu soru çok geliyor bana. Ona da açıklık getirmek isterim. Nalan Hanım, rafyalarınızı nereden alıyorsunuz diye sorular geliyor. Ben son zamanlarda yerli rafyalarımı Jashone'dan alıyorum. Çünkü çok memnunum arkadaşlar. Yani kalitesi çok güzel. Çok güzel rafyalar getiriyorlar. Bu 2 numara natürel bir ton. Markaya çok yakın bir ton. Ne çok ince ne çok kalın. 3,5 milimle örmeye uygun. Yani benim el ayarıma göre 3,5 milimle örüyorum. Ve dokusu gerçekten yumuşak. Size de tavsiye ediyorum, eğer rafya arayışınız varsa isterseniz açıklamalar kısmına aldığım yerin linkini bırakırım. Şimdi biraz çantadan bahsetmek istiyorum. Çantamızı 3 parçadan oluşturacağız. Ön parça, arka parça ve şöyle uzun bir parça, ara bir parça uygulayacağız. Daha sonra bu parçaları birleştireceğiz ve en son sapımızı yapacağız. Kapak olarak ise ben şöyle bir kapak tercih ettim. Yine İplik Hobi Evi Ebru Hanım'la görüştük, nasıl bir kapak yapabiliriz diye. Birkaç deneme yaptık. Bu çok hoşuma gitti arkadaşlar. Bakın şu şekilde açılıyor. Markaya çok yakın oldu bu tasarım. Markada da aynı şekilde düz bir sap var. Deri bir sapı var. Burada da logoları var. Biz logo kullanmadık. Bu şekilde bir aksesuar taktık. Bence çok şık oldu. Ama sizin elinizde farklı aksesuarlar, farklı kapaklar varsa onları kullanabilirsiniz. Dilediğinizi kullanabilirsiniz. Şimdi isterseniz şöyle ölçülerini vereyim. Yani orijinale yakın çıkarttık. Aslında sayı olarak tamamen aynı çalıştım. Markadaki fıstık sayısıyla aynı çalıştım. Her şeyini aynı yaptım. Fakat markanın kullandığı ip farklı olduğu için bizde 1-2 santim oynama oldu. Ama genel anlamda baktığınızda tamamen yakın ölçülerde çıkarttık. Şöyle ölçü paylaşayım sizinle. Bakın şu en geniş kısmı 41 santim. Gövdemiz 21 santim.
Şuradaki parçayı bir kısmını düz örüyoruz. Daha sonra eksiltme yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle en geniş kısmını vereyim. 5,5 santim. Bir de şu sap kısmını ölçeyim sizin için. Evet, 27 santimde sapı tasarladım. Yani siz dilerseniz bu sap kısmını biraz daha uzun çalışabilirsiniz. Ama ben tamamen orijinalle aynı görselde tasarladım. Ve şu mesafe yaklaşık 22 santim, 22-23 santim çok rahat omuza takılıyor ve çok şık arkadaşlar. Yani ben bayıldım. Umarım sizler de çok severek yaparsınız. Haydi isterseniz vakit kaybetmeden artık yapımına başlayalım. Şimdi arkadaşlar çantanın yapım aşamasına geçmeden önce şöyle kısaca parçalarımı göstermek istiyorum. Bakın şu şekilde ön ve arka parça öreceğiz. İkisinin de yakın olması lazım arkadaşlar. El farkı olabiliyor bazen ama ütüyle vesaire onu denk getireceğiz artık. Bir de şu şekilde uzun bir ara parça yapacağız. Bunları birbirine dikeceğiz. Ve şu ara parçayı şu şekilde monte edeceğiz. Şimdi ben size hemen hızlıca ölçülerden bahsedeyim. Tabii sizin çalışacağınız ipinize göre değişkenlik gösterebilir ama ben kaçla çalışmışım onu görmüş olursunuz. Bakın 41,5 en geniş kısım. Şu daralan kısım yaklaşık 30 santim. Şu gövdemiz 21,5 santim. Şu üçgenlerimiz 13 santim. Şu ara parçanın ölçüsünü de vereyim size arkadaşlar. Şöyle ölçelim. Bakın 112 santim. 112 santimde bu parçayı çalıştım. Tekniğimizi ördükten sonra etrafına sık iğne yapıyoruz, ütülüyoruz ve bu şekilde ölçülerim ortaya çıkıyor. İsterseniz artık yavaş yavaş çantanın yapımına başlayalım. Ben parçalardan bir tanesini hazırladım. Ön parçayı hazırladım. Şimdi beraber arka parçayı hazırlayacağız. Arka parçada ön parça gibi aynı örgü planıyla öreceğiz arkadaşlar. Hiçbir şey değişmeyecek. Ben bu çalışmada şu şekilde bir ip seçtim. Benim el ayarıma göre 3,5 milim tığ kullanacağım arkadaşlar. Siz kendi el ayarınıza göre uygun tığ numarasını seçmeniz lazım. 6-0 3,5 milim tığ ile öreceğim. Zaten ipi buradan buraya uzatacağımız için, ipi de içine alarak öreceğimiz için, bu teknikle öreceğimiz için biraz tokluk da sağlıyor bu örgümüze. O yüzden şu şekilde kıvam olarak bakın gayet tok bir kıvamda ütü yaptım, hazırladım. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi hemen hızlıca nasıl yapacağımızdan bahsedeyim. 73+1 zincirle başlayacağız. Daha sonra döneceğiz. Bir sıra sık iğne yapacağız. Fakat sık iğnelerimizi oluştururken ben arka loba batmayı tercih ettim. Bakın şurada düzgün bir kenar oluşması için bu yöntemle yaptım. Ama size zor geliyorsa normal ön taraftan batarak da yapabilirsiniz. İlk sırada toplam 25 adet ikili fıstığımız olacak. Kenarlarda bir tane trabzan burada, bir tane trabzan burada olacak. Trabzanımızı ve fıstığımızı aynı sık iğneye batacağız ilk sırada. Diğer sıralarda bunu yapmayacağız. Sadece ilk sırada şu ovalliği vermek için yapacağız. Kaç sıra öreceğiz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sırada tamamlayacağız. Burada eksiltmelerimiz olacak. 14 sıra ördükten sonra son sıradaki fıstık sayımız 19'a düşmüş olacak. Daha sonra ipimizi kopartıp bu üçgenleri ayrı ayrı yapacağız arkadaşlar. Üçgenimizde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sırada üçgenimizi de tamamlamış olacağız. Bu şekilde arkadaşlar isterseniz hemen hızlıca artık yapımına başlayalım. 3,5 milim tığ. Şimdi öncelikle 73 adet zincirimizi çekelim. Bir tane kilit yapıyoruz. Ve 73 adet zincir çekiyoruz. Bu şekilde orta sıkılıkta zincirlerimi çekip geliyorum. Evet,
73 artı bir zincir çekiyoruz. 73 oldu. Bir tane daha zincir çekiyorum. Toplam 74 adet zincir çekmiş olduk. Şimdi şöyle örgümüzü ters çevireceğim ve şuradaki kesik çizgi gibi olan loplara batacağım. Bakın şöyle belli oluyor zaten. Şuradaki loplara batacağım. Siz dilerseniz hemen şuradan başlayabilirsiniz. Yani ön yüzünden örmek isterseniz şuradaki loplara batarak yapabilirsiniz. Ama ben şu şekilde ters çevirerek yapacağım. Başlayalım. Ters çeviriyorum. 73. zincirin arka lobuna batıyorum. Şu şekilde ilmek alıyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. İsterseniz şuraya belli olsun diye bir tane belirleyici koyabilirsiniz. Daha sonra gelen sık iğnenin arka lobuna batıyorum. Bu şekilde bir tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra gelen sık iğnenin, bakın bu sık iğneyi böyle kontrol edebilirsiniz. Bakın bu sık iğnenin arka lobu bu. Diğer sık iğnenin arka lobuna batıyorum. Bu şekilde düzgün bir kenarımız olmuş oluyor. Ama dediğim gibi şart değil. Nasıl kolayınıza gelirse o şekilde yapabilirsiniz. Bakın şöyle çeviriyorum. Sık iğnem burası. Bunun da arka lobu burası. Çok kolay aslında. Yani bu yöntemi öğrendikten sonra gerçekten vazgeçemeyeceksiniz arkadaşlar. İlk zamanlar hep klasik zincirle gösterdim ama artık videolarımda ve workshoplarımda birazcık daha farklı teknikli bilgiler paylaşmak adına bu şekilde bir gösterim yapıyorum artık. Ama alternatif kolay yolunda söylüyorum. Dilediğiniz yöntemle yapabilirsiniz. Evet, bu şekilde arka tarafın loplarına batarak sık iğnelerimizi tamamlıyoruz ve en son bakın, en son sık iğnem burası, düğüm şurası, onun da arka lobu şurası. Gayet net anlaşılıyor. Ben sık iğnelerimi tamamlıyorum ve burada buluşuyoruz. Evet, bakın şurası benim son sık iğnem, şurası son sık iğnem ve ben şuraya batacağım. Çeviriyorum ve sonuncusuna batıyorum. Bu şekilde yapıyoruz. Şimdi size bu parçanın ölçüsünü vereceğim. Şöyle biraz gerdirerek ölçün. Evet, 38 santim. Ve buradaki toplam sık iğne sayınız 73 adet olması lazım. Bakın buraya belirleyici koymuştuk. Belirleyiciden başlıyorsunuz tepeleri saymaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şekilde. Şu son ilmeğinize kadar sayıyorsunuz. Toplam 73 adet sık iğneniz olması gerekiyor. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra normalde tekniğimizi yaparken buraya belirleyici koyacağız. Fakat ilk sırada, şu örneğimizin ilk sırasında 2 sık iğne ile arayla yapacağımız için burada ip gözükeceği için bunu yapmıyoruz. Yani ilk sırada biz ne yapacağız? Burada ipimizi kopartacağız ve buraya yeni ip takacağız. Başa yeni ip takarak başlayacağız. Ama daha sonraki sıralarda bunu yapmayacağız. Buraya belirleyici takıp şöyle ipimizi uzatacağız. Şöyle uzatacağız ve buradan başlayacağız. Sürekli bunu yapacağız. Sadece ilk sırada kopartacağız. Şimdi ipimizi kopartıyoruz. Bu şekilde ipimi koparttım. Şöyle bir düğüm attım ve sabitledim. Şimdi 73 adet sık iğnemiz var dedik. Şimdi buradayım. Şu belirleyicimin olduğu noktaya tığımı sokuyorum. Ve şöyle birazcık uzun bırakıyorum ipimi. Şu şekilde ilmek aldım. Şöyle bir kere doluyoruz. 1, 2,
ve 3. 3 adet zincir çekiyoruz ve artık fıstıklarımıza başlıyoruz. Bakın aynı deliğe fıstıklarımı yapmaya başlayacağım. Fıstığı nasıl yapıyoruz? İpimizi doladık. Şu aynı boşluğa, bakın şuraya trabzanımı yaptığım boşluğa tığımı sokup ilmek alıyorum. Şöyle uzatıyorum. Tığımda 3 tane var. İkisini alıyorum. Tığımda 2 tane var. Şimdi bir kere daha doluyorum. Aynı noktaya tığımı batıp şu şekilde ip alıyorum. 4 tane var. Önce ikisini, daha sonra üçünü çekiyorum. Ve böylece bir trabzan, bir tane fıstık olmuş olacak. Bu ikili fıstığın şimdi ikincisini yapacağız. Aynı boşluğa batarak yapacağız. Bir tane zincir çekiyoruz. Tığımıza ipimizi doladık. Aynı boşluğa sokuyoruz. Alıyoruz, uzatıyoruz. 3 tane var. Önce ikisini çekiyoruz. Bu ikisini bekletiyoruz. Daha sonra bir daha doluyoruz. Aynı noktaya batıp ilmek alıyoruz. Tığımda 4 tane var. Önce ikisini, daha sonra üçünü çekiyoruz. Ve bu şekilde fıstığımızı oluşturuyoruz. Burada bir tane trabzan, yani zincirle yaptığımız trabzan, bir tane de ikili fıstığımız var. Şimdi bir sonraki ikili fıstığa geçerken 1-2 tane sık iğne bırakıyoruz. Yine ipimizi doluyoruz. 1-2, üçüncüsüne tığımı sokuyorum. Bu şekilde alıyorum. 3 tane var. Önce ikisini çekiyorum. Bu ikisini bekletiyorum. Bir kere daha doluyorum. Aynı noktaya batıp tığıma ip alıyorum. 4 tane var. Önce ikisini çekiyorum. Daha sonra şu üçünü çekiyorum. Şimdi bu noktadan iki fıstık arasında bir zincir çekiyoruz. Şu şekilde. Daha sonra aynı boşluğa ikinci fıstığımı yapacağım. İpimi doluyorum. Aynı noktaya tığımı sokup ilmek alıyorum, çekiyorum. 3 tane var. Önce ikisinden geçiriyorum ve bekletiyorum bu ikisini. Bir daha doluyorum. Aynı noktaya batıyorum, ip alıyorum. Önce ikisini, daha sonra üçünü çekiyorum. Ve böylece ikinci grubu da yapmış oluyoruz. Şimdi yeni fıstığa geçerken şunu yapmıyoruz. Şu şekilde kalıyor arkadaşlar. Sadece toplayıp bırakıyoruz. İki fıstık arasında ise topluyoruz, bir tane de zincir yapıyoruz. O şekilde. Şimdi üçüncü gruba geçiyoruz. 1, 2, 3. Üçüncüye batacağız. İpimizi aldık. 1, 2, 3. Üçüncüye tığımı soktum. Şu şekilde uzatın. İkisini çektim. Bu ikisini beklettim. Şimdi bir kere daha doluyorum. Aynı noktaya tığımı sokup ip alıyorum. Uzatıyorum. 4 tane var. Önce ikisini, daha sonra bu üçünü topluyorum. Ve ne yapıyoruz? İki fıstık arasına bir tane zincir yapıyoruz. Şimdi ikinci fıstığımı yapacağım. İpimi doladım. Bu şekilde aynı noktaya soktum. İlmek aldım. 2 tanesini çektim. Bu ikisini beklettim. Bir kere daha doluyorum. Aynı noktaya tığımı sokup ip alıyorum. Uzatıyorum. 4 tane var. Şimdi ikisini çekiyorum önce. Daha sonra üçünü çekiyorum. Bakın bu şekilde ilerliyor. İki fıstık arasına bir zincir yapıyoruz. Son bir kez gösteriyorum. Yeni fıstık grubuna geçeceğimiz için zincir yapmıyorum. Tığıma ipimi doluyorum. 1, 2, 3. Üçüncü sık iğneden şu şekilde tığımı sokuyorum, uzatıyorum. 2 tanesinden geçirip bu ikisini bekletiyorum. Bir kere daha doluyorum. Aynı noktaya tığımı sokup çekiyorum. Şu ikisinden geçiriyorum. Şu 3 tanesini de şu şekilde topluyorum. Şimdi bu grubun ikinci fıstığını yapacağım için araya bir tane zincir çekiyorum. Tekrar ipimi doluyorum. Aynı noktaya tığımı sokup şöyle ilmeğimi uzatıyorum. Önce ikisinden çekip bu ikisini bekletiyorum. Bir kere daha ipimi doluyorum.
Aynı noktaya tığımı sokup şu şekilde çekiyorum. Önce ikisinden geçiriyorum. Daha sonra şu kalan 3'ü topluyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde fıstıklarımızı tamamlıyoruz. Toplam 25 adet ikili fıstık grubumuz olması gerekiyor. Ben burayı tamamlıyorum ve burada buluşuyoruz. Evet arkadaşlar, bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Şimdi 25.sini yapacağım. Bakın 1, 2, 3 tane sık iğnem var. Şuradaki düğümü karıştırmayın. 1, 2, 3 tepeden. Şimdi sonuncusunu yapıyorum. 1, 2 boş bırakıyorum. Sonuncusuna, tepesine batıyorum ve son fıstığımı yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı grubun ikinci fıstığını yapacağım. Bu şekilde bitirmiş oldum. 25 tane fıstığım oldu. Sık iğnelerim de bitti. Son trabzanımızı da şu aynı deliğin içine batarak yapacağız. 2 defa çekerek yapacağız. Bu kısımda zincir çekerek, 3 adet zincir çekerek trabzanımızı oluşturuyoruz. Burada ise 2 defa da çekeceğiz. Bakın bu şekilde kaldım. Şimdi tığıma ipimi doluyorum. Şu şekilde aynı noktaya tığımı sokup şöyle uzatıyorum. 3 tane var. Önce ikisini, daha sonra şu ikisini çekiyorum. Şimdi bu noktada ne yapıyoruz? Artık ikinci sıraya geçeceğiz. Yani ikinci sıra fıstıklarımızı oluşturmaya başlayacağız. Öncelikle şu parçanın size ölçüsünü vereyim. Tabii bu ütüsüz hali şu an ama yine de birazcık gerdirerek şöyle bakın 41 oldu. 41 santim kadar gelmesi lazım. Şimdi burada ipimizi kopartmıyoruz. Burada şu şekilde kaldık arkadaşlar ve buraya hemen bir tane belirleyici takıyoruz. İsterseniz buraya 2 tane belirleyici de takabilirsiniz. Çünkü bu ince olduğu için burada küçücük kalıyor ve bunu çekerken zorlanılıyor. Yani ben iğne yardımıyla destek alıyorum. Ama bu şekilde bir çözüm de size öneriyorum. Şimdi bunu bu şekilde yapalım. Bakın böyle kaldı. Şimdi bu ipimizi şöyle alıyoruz. Arkadaşlar şunu gerdiriyoruz. Şuraya kadar. Ve şöyle tutuyoruz. Şimdi burada 1, 2, 3 tane zincir yapmıştık. Şuradaki son zincir bakın bizim zincirimize ait değil. Yani bu tepe aslında fıstığın tepesi. Bizim 3. zincirimiz şurası bakın. Bizim 3. zincirimiz şurası bakın. 1, 2, 3. Şu 3. zincirden tığımızı sokuyoruz. Şurası. Bakın şurası. Şuradan tığımızı sokuyoruz. Ve bir tane trabzan, 25 tane fıstık, bir tane trabzan yapacağız arkadaşlar. Burada önemli olan şu ipinizi güzel ayarlamanız. Yani biraz sıkı sıkıya değil de biraz bol olursa iyi olur arkadaşlar. Bir tık. Bakın ben şimdi şuraya kadar geldi ama ben şöyle birazcık bırakacağım. Çünkü onu içine alırken birazcık kısalıyor gibi arkadaşlar. Yaptıkça zaten siz de anlayacaksınız ne demek istediğimi. Hafif bol bırakıyoruz. Yani sıkı sıkıya yapmıyoruz arkadaşlar. Şimdi tığımı soktum 3. zincire. Buradan şu şekilde ilmeğimi aldım. Ve 1, 2, 3. 3 adet zincir çektim.
Şimdi artık burada fıstığımızı yapmaya başlıyoruz. Fıstığımızı şu iki fıstığın arasına yapıyoruz. Bakın şuradaki fıstıkların arasına yapıyoruz. Yine birinci sırada yaptığımızın aynısını yapacağız. Tığımıza ipimizi aldık. Şunu şu şekilde tutuyorum arkadaşlar. Bakın şu şekilde birazcık aşağıdan tutuyorum ki belli olmasın. Buraya tığımı soktum. Şu ipe de sokuyorum. Aynı zamanda şöyle alıyorum, uzatıyorum. Şu ikisinden çekip ikisini bırakıyorum. Tekrar ipimi doluyorum. Şu şekilde yine ipin altından ilmeğimi alıyorum. 2 tanesinden çekiyorum. Daha sonra şu üçünden çekiyorum. Böylece ilk fıstık grubunun fıstığını yapmış oldum. Bir tane zincir çekiyorum. Tekrar ipimi doluyorum. Tekrar şu ipin altından geçiriyorum. Şu şekilde çıkartıyorum ve ikisinden geçiriyorum. Tekrar ipimi doluyorum. Aynı şekilde aynı noktaya tığımı sokuyorum. Bu şekilde alıyorum. Önce ikisinden, daha sonra şu üçünden çekiyorum. Tekrar ipimi doluyorum. Şu diğer fıstığın arasına giriyorum. Bakın ipim yine bu şekilde. Şu şekilde alıyorum, çekiyorum. 2 tanesini çektim, ikisini beklettim. Tekrar ipimi doluyorum. Tekrar şuraya sokuyorum. Bu şekilde çekiyorum. İkisini çektim. Daha sonra üçünü çektim. Şu ipi de arada şöyle kopartmadan hafif çekin arkadaşlar. Çünkü sıkışıyor. Onu yapmazsanız kısalır ve sonuna kadar kullanamazsınız. Araya bir tane zincir çekiyoruz. Şimdi ikinci fıstığımızı yapacağız. Şu şekilde ipimi doluyorum. Buradan sokuyorum. Şöyle ilmek alıyorum, uzatıyorum ve ikisinden geçiriyorum. Tekrar ipimi doluyorum. Aynı noktaya sokup ilmek alıyorum, uzatıyorum. 4 tane var. Önce ikisinden geçiriyorum. Daha sonra üçünden geçiriyorum. Ve devam ediyoruz. Yine şöyle yokluyorum. Biraz çekerek. Şöyle alttan birazcık. Şimdi bu noktada zincir çekmiyorduk. Yeni fıstık grubuna geçiyoruz. Şöyle alttan geçiriyorum. Şu şekilde çektim. Önce ikisini, daha sonra tekrar dolayıp aynı noktaya sokuyorum. Şu şekilde çekiyorum. Önce ikisini, daha sonra şu üçünü. Şu ilmeğiniz çok bol olmasın arkadaşlar. Orta sıkılıkta olsun. Araya bir tane zincir çekiyoruz ve ikinci fıstığımıza başlıyoruz. Şu şekilde yine ipi alacak şekilde dikkat ederek fıstığımızı oluşturuyoruz. Şimdi dördüncü fıstık grubuna geçiyoruz. Bu ilk sıraları birazcık uzatacağım. Daha sonraki sıralarda biraz daha hızlı geçiş yapabiliriz. Şimdi yeni fıstık grubuna geçerken zincir yapmıyorduk. Bu şekilde tığıma ipimi doladım. Şöyle bakın. Şunun arasından geçirdim. Şöyle ilmek aldım. 3 tane var. Önce ikisinden geçirdim. İkisini beklettim. Daha sonra tekrar ipimi doluyorum. Şu şekilde tekrar ipimi içine alarak ip alıyorum. 4 tane oldu. Önce ikisini, daha sonra üçünü çekiyorum. Şimdi araya bir tane zincir çekiyoruz. İpimi doladım.
Yine burada bakın. İpim burada. Yani şöyle olmasın arkadaşlar. Tam şurada olmasın bu ipiniz. Çünkü ipiniz gözükür. Hafif şöyle alttan alın. Tekrar doluyorum. Şu şekilde yapıyorum. 4 tane var. İkisini çektim. Daha sonra üçünü çektim. Bakın hiç ip belli oluyor. Bu ip değil arkadaşlar. Bu ilmeğin görüntüsü. Bakın ipimiz farklı bir yerde. Yani gözükmüyor. Hafif bakın böyle kaçırdığınız zaman şuradan gözükebilir. O yüzden birazcık şöyle alttan alıyoruz. Ve her defasında şöyle biraz çekiyoruz. Bakın çektim ben. Devam ediyoruz. Bir kez daha gösteriyorum. Şimdi burada zincir yapmıyoruz. Yine buraya sokuyoruz bu şekilde. Ve devam ediyoruz. Artık biraz daha hızlı yapıyoruz. Çünkü öğrendik. Evet arkadaşlar, bu şekilde devam ediyoruz. İpimizi içine alarak örüyoruz ve şu noktaya kadar geliyoruz. Şimdi bakın ipimi tam tamına yettirdim. Dediğim gibi arada çekiştirerek yapıyoruz. Şimdi burada bir tane ikili fıstığım var. Ve şu son fıstığımı şu araya batacağım. Daha sonra trabzanımı yapacağım ve buradan bu ilmeği alarak bağlayacağım arkadaşlar. Nasıl yapacağımı beraber görelim. Şimdi son fıstığımızı yapıyoruz. Şu araya batıyorum. Yine aynı şekilde hızlı yapacağım bunu. Bir zincir çekiyoruz. Şimdi o grubun ikinci fıstığını yapıyorum. Evet. Şimdi bakın belirleyici koyduğum ilmek tam şuraya, bakın tam şuraya, şurası, tam şurası benim bir önceki trabzanımın tepesi. Şuraya batacağım arkadaşlar. Trabzanımı oraya yapacağım. Nasıl yapıyoruz? Tığımıza ipimizi doladık. Daha sonra şu tepeye şu şekilde battım. İlmek aldım. Şöyle çektim. 3 tane var. Şimdi bunları bekletiyorum. Bakın şu belirleyicileri çıkartıyorum. Bakın buradaki ilmeğim çok küçük değil. Rahat oluyor. O yüzden 2 belirleyici kullanabilirsiniz. Şöyle soktum. 4 tane oldu. Şimdi şöyle ikisini topladım. Daha sonra son ikisini yapıyorum. Bakın bu şekilde trabzanımı oluşturdum. Şimdi yine bu ikisini takıyorum. Tek takarsanız çok zor oluyor arkadaşlar. Söyleyeyim. İsterseniz deneyebilirsiniz. Şimdi ipimi uzatıyorum. Şöyle. Şu şekilde uzattım. Bakın bu fıstığın tepesi şurası. Bakın fıstığın burası, tepesi burası. Biz şuraya batacağız. Şuraya batacağız. 1, 2, 3. Tam şuraya batacağız. Üçüncü zincirin tepesine batacağız yani. Şu şekilde ilmeğimi aldım. İpimi kontrol ediyorum. Bakın biraz dar geldi mesela. Hemen şuradan
Şu şekilde ipimi ayarlıyorum. Hafif bol olsun arkadaşlar. Çok da bol olmasın tabii ki ama sıkı sıkıya da olmasın. Şimdi 3. sıraya başlıyoruz. Burada 3 adet zincir çekeceğim. 1, 2, 3. 3 adet zincirimi çektikten sonra şu fıstığın arasına gireceğim ve oradan ilk fıstık grubumu yapacağım. Şu şekilde yine ipimi sakladım. Şöyle geçirdim ve fıstığımı yapmaya başladım. Araya bir zincir çekiyoruz. Ve aynı noktaya ikinci fıstığımı yapıyorum. Devam ediyoruz. Bir kere daha göstereyim. Şimdi burada zincir çekmiyorduk. İp alıyoruz tığımıza ve yine ikinci fıstık grubun arasına batıyoruz. Şu şekilde uzatıyoruz. Araya bir tane zincir yapıyoruz. Bakın bu şekilde yapıyoruz. Arkası da bu şekilde oluyor. Son bir kez yapayım. Bakın 3. fıstığın arasına giriyorum. Şimdi ikinci fıstığımı yapıyorum. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Şu noktaya kadar geliyorum. Evet, şimdi 3. sıranın son fıstığını yaptım. Yani 25. fıstığımı tamamlamış oldum. Şimdi bu şekilde kalmıştım. Şöyle tığıma ipimi doluyorum. Bakın şurada bir tane tepem var. Oraya batıyorum. Yani bir önceki sıranın tepesi olmuş oluyor. Şu şekilde ilmek alıyorum, çekiyorum ve böyle bırakıyorum. 3 tane var tığımda. Bu şekilde bırakıyorum. Şunları çıkartıyorum. Bakın şu ilmekten sokacağım şimdi. Tığıma soktum. Toplam 4 tane oldu. Şimdi ben bu ilmekten ve şu ikisinden ipimi geçireceğim. Daha sonra ikisinden geçireceğim. Şimdi şöyle ipimden alıyorum. Şu şekilde üçünden geçiriyorum. Uzatıyorum. Biraz uzatın şuraya arkadaşlar. Sonra şu ikisinden geçiriyorum. Bakın ne kadar düzgün oluyor. Bu şekilde 3. sıramı tamamlamış oluyorum. 4. sıraya geçmeden önce yine belirleyicilerimi buraya takıyorum. Bu şekilde taktım. Şimdi yine ipimi uzatacağım. Şimdi 4. sırada arkadaşlar bir tane trabzanla başlayacağız. Yarım fıstık yapacağız arkasından. Yani şuradaki ikili fıstığın arasına tam fıstık yapmayacağız. Yarım fıstık yapacağız. Daha sonra 23 tam fıstık yapacağız. Daha sonra şurada son fıstığın arasına yarım fıstık yapacağız ve bir trabzanla bitireceğiz. Şimdi yine şuradaki zincirimizin tepesine 1, 2, 3. 3. zincirden geçiriyorum. Tığımı şu şekilde geçiriyorum ve ipimden ilmek alıyorum.
Şu şekilde aldım. İpimi kontrol ediyorum. Birazcık uzatmam gerekiyor. Şu şekilde tamamdır. 1, 2, 3. 3 zincir çektik. Şimdi bu gelen iki fıstığın arasına yarım fıstık yapacağım. Bu şekilde yaptım. Şimdi artık buradan itibaren fıstıklarımı yapıyorum. İpimizi almayı unutmayın, arkadaki ipimizi. Burada yarım fıstık yaptığımız için hafif artık eksiltmeye başlamış oluyoruz. Bu tam fıstıklarımız 23 adet olacak. Ben şimdi onları tamamlıyorum ve son fıstığa gelmeden buluşuyoruz. Şimdi bakın son fıstığa geldim. Bu son fıstığa yarım fıstık yapacağız. Yani böyle ikili grup şeklinde yapmayacağız. Tek bir fıstık yapacağız. Bu şekilde tamamladım. Şimdi buraya ikili trabzanımızı yapacağız. Tepesine sokuyorum. Bunları çıkartıyorum. Çünkü bu ilmeği de dahil edeceğiz oraya. Bakın bu şekilde 4 tane var. Şu üçünden geçiyorum. Şurayı biraz uzatıyorum. Şu şekilde ikisinden geçirip bitiriyorum. Böylece 4. sıramızı tamamlamış olduk. İsterseniz şöyle bir arada sayayım fıstıklarımı. 4. sırada ne yaptık? 1 trabzan, 1 yarım fıstık, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 tam fıstık yaptık. 1 yarım fıstık ve 1 trabzanla bitirdik. Yine belirleyicilerimizi takıyoruz. Tekrar ipimizi buradan geçiriyoruz. Şimdi 5. sıraya geldik. 5. sırada 2 trabzan yapacağız. Bu trabzanlardan bir tanesi 3. zincirin tepesine, diğeri de bu yarım fıstığın tepesine yapacağız. Daha sonra 23 fıstık 2 trabzanla bitireceğiz. Yarım fıstığımız yok burada. 2 trabzan 23 fıstık, buraya da 2 trabzanla bitireceğiz. Şimdi 1, 2, 3 zincirimizin tepesine soktum. Şuradan ipimden aldım. Şöyle ipimi kontrol ediyorum. Üç tane zincir çekiyorum. Bir, iki ve 3. Şimdi şurası benim yarım fıstığımın tepesi. Önce ipimi doluyorum. Tepesine sokuyorum. İp alıyorum. Şu arkadaki ipi de içine alıyorum. Unutmuyoruz. 2 defa da şu şekilde çekiyorum. Ve devam ediyorum. Buraya fıstık yapacağım. Araya bir tane zincir. Evet, 2 trabzan, 1 fıstık. Ben fıstıklarımı tamamlıyorum ve şu noktaya kadar geliyorum.
Evet, 5. sıranın son fıstığını yaptım. Şimdi burada gördüğünüz gibi 2 tane tepe var. 1, 2. Buralara ikili trabzan yapacağım. Tığımı, ipimi aldım, tepeye soktum. 2 defa da çekeceğim. 1. trabzanımı yaptım. Şimdi 2. trabzanımı yapacağım. Tığıma ipimi doladım. Tepeye batıyorum. Şu şekilde ilmeğimi çekiyorum ve bekletiyorum. Şimdi bu belirleyicilerin ilmeğini de dahil edeceğim. Şunu da dahil ediyorum. Bakın 4 tane var. Şimdi 3'ünü çekeceğim. Şu şekilde. Şunu birazcık uzatıyoruz. Daha sonra şu ikisini çekeceğim. Ve belirleyicilerimi takacağım. 5. sırayı tamamlamış olduk arkadaşlar. Şimdi 6. sıraya başlangıç yapacağız. 5. sırada 2 trabzan, 23 fıstık, 2 trabzanla bitirmiş olduk. Şimdi 6. sırada ne yapacağız? 6. sırada 1 trabzan, 23 fıstık, 1 trabzan. Yani şu en son trabzanları, buradaki zinciri ve şu son trabzanı eksiltmiş oluyoruz. Yani ben şimdi nereden başlamış olacağım? 2. trabzanın tepesinden, şuradan başlayacağım arkadaşlar. Yani ilk üçlü zincirin 3. zincirinden değil, bir öncekinden, yani ikili trabzanın tepesinden başlayacağım. Şimdi yine buradan ipimizi uzatalım. Ve şuradaki trabzanın tepesine tığımızı sokalım. Şu şekilde ilmek alıyorum. İpimi kontrol ediyorum. Ve burada 3 tane zincir yapıyorum. Şimdi artık tam fıstıklarıma başlayabilirim. Şu ipimizi biraz alttan bu şekilde sokuyoruz. Artık sadece başlangıçlarını göstereceğim arkadaşlar. Ne yaptık? Bir trabzan, yani 3 tane zincirle çıktık. Bir tam fıstık yaptık. Şimdi böyle devam ediyoruz. 23 adet fıstık yapacağız. Ve burada bir tane ikili trabzanla bitireceğiz. Evet, 6. sırayı yapıyorduk. 6. sıranın fıstıklarını tamamladım. 23. fıstığımı da bitirdim. Şimdi buraya ne yapıyorduk? Bir tane ikili trabzan yapıyoruz. İlk gelen trabzanın üzerine yapıyoruz. Tığıma ipimi doladım. Tepesinden tığımı geçirdim. Şu şekilde aldım. 3 tane var ve bekletiyorum. Şimdi buradaki ilmeği de dahil edeceğim. 4 tane oldu. Şimdi 3 tanesinden geçiriyorum. Şöyle uzatıyorum ve ikisinden geçiriyorum. Ve 6. sırayı bitirmiş oluyoruz. 7. sıraya başlayacağız. Toplam 14 sıra yapacağımızı söylemiştim. Hemen hemen yarısına gelmiş olduk. Bakın nasıl eksilmem oluyor. Bu taraf bu şekilde oluyor. Bu taraf da bu şekilde oluyor. Gayet güzel oluyor. Şimdi yine bu şekilde ipimizi uzatıyoruz. Şu şekilde ipimizi uzattık. Şimdi 7. sırada ne yapacağız? 7. sırada 1 trabzan, 23 fıstık, 1 trabzan. 8. sırada da 1 trabzan, 23 fıstık, 1 trabzan. 9. sırada da 1 trabzan, 23 fıstık, 1 trabzan. Buraya kadar özetlemek gerekirse 1, 2, 3. sıralarda aynı şeyi yaptık. 4, 5'te eksiltme yaptık. Yani 4'te de eksiltme yaptık, 5'te de eksiltme yaptık. Şimdi 6, 7, 8, 9. sıralarını hep aynı şekilde örüyoruz. Eksiltme yapmadan düz yapıyoruz. Yani 1 trabzan, 23 fıstık, 1 trabzan.
Şimdi 6'da ne yapmıştık? 1 trabzan, 23 fıstık, 1 trabzan. 7'de de aynı şeyi yapacağız. 1 trabzan, 23 fıstık, 1 trabzan. Şimdi burada bir tane zincirim var. Hemen o zincirin tepesine, yani 3. zincirden geçiriyorum tığımı. Şu şekilde ilmek alıyorum. İlmeğimi aldım. Şimdi bakalım. Şöyle ayarlıyorum. Çok sıkı kalmayacak şekilde ayarlıyoruz. Şöyle parmağınızla bastırın. Ve 3 tane zincir yapıyoruz. 1, 2 ve 3. Şimdi bu fıstıkla devam ediyoruz. Şu şekilde tutuyoruz. Bakın aşağıdan alıyorum. Uzatıyorum. Bu şekilde çekiyorum. Şimdi araya bir tane zincir yapıyoruz. Yine bakın şu şekilde ve devam ediyoruz. Bakın 1 2 3 şuradan batacağım bir dahaki sefere. 23 tane fıstık yapıyoruz. Daha sonra buraya da ikili trabzan yapıyoruz. Evet, sıranın sonuna geldim. 7. sıradayız. 6 ve 7 aynı olacağını söylemiştim. Şimdi buraya bir tane trabzan yapacağız. Bakın hemen şuraya trabzan yapıyoruz. Belirleyicilerimizi çıkartıyoruz. Buradaki ilmeğimizi de dahil ediyoruz. Tığımda 4 tane var. Önce 3'ünü çekiyorum. Şunu birazcık uzatıyorum ve daha sonra ikisini çekiyorum. Tekrar belirleyicimizi koyalım. Şimdi bundan sonra 8 ve 9 yapacağız. 8 ve 9'u göstermeyeceğim çünkü aynı olacak. Tekrar ediyorum. 6, 7, 8, 9 aynı şekilde yapıyoruz. Yani bir trabzan, 23 tam fıstık, bir trabzan. Artık bu zinciri trabzan olarak sayıyorum arkadaşlar. Karıştırmayın. Yani bir tane trabzan burada, bir tane trabzan burada. Arada 23 tam fıstık olacak. O iki sırayı öreceğim ve 10. sırayla devam edeceğim. Evet, 8 ve 9'u da tamamladım. Şu an 9. sıranın sonuna geldim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ne demiştim? 6, 7, 8, 9 aynı yapılacaktı. Şu sonunu beraber yapalım. Son trabzanımı yapacağım. Şu şekilde. Ve 9. sırayı tamamlamış olacağım. Şimdi 10, 11, 12, 13, 14 kaldı. 10. sırada bir tane trabzan yapacağız. Buraya tam fıstığın arasına yarım fıstık yapacağız. Daha sonra tam fıstık sayımız 21 fıstığa düşecek. Ve buraya geldiğimiz zaman yine yarım fıstıkla bitireceğiz. Yani tam fıstık yapmayacağız. Yarım fıstık yapacağız ve buraya bir tane trabzan yapacağız. Yani burada 3 zincirle başlıyoruz. Burada ikili trabzanla bitirmiş oluyoruz. Evet, 10. sıraya devam ediyoruz. Yine 1, 2, 3, 3. zincirden tığımızı sokuyoruz. İpimizi ayarlıyoruz. Şimdi
Şimdi 3 zincir yapıyoruz. 1, 2 ve 3. Şimdi ipimizi yine böyle saklıyoruz aşağıya. Bu fıstığın arasına bir tane fıstık, yani ikili grubun bir tane fıstığını yapacağız. Evet, bu şekilde yapıyoruz ve devam ediyoruz. Ortalarda değişen bir şey olmuyor. Sadece kenarları gösteriyorum. Evet, bu şekilde fıstıklarımı tamamlıyorum. 21 fıstık tam fıstık olacak ve şuraya geliyorum. Evet, 10. sıranın sonuna geldim. Bakın, bir tane trabzan, bir yarım fıstık, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 tam fıstık yapacaktık. Şimdi buraya son fıstığımızın arasına yarım fıstık yapacağız. Bunu yaptık. Şimdi buraya trabzanımızı yapacağız. Tığımızı sokuyoruz. Bu şekilde bekletiyoruz. Şimdi bu son ilmeğimizi de dahil edeceğiz. Önce üçünü çekiyoruz, uzatıyoruz ve ikisini çekiyoruz. Böylece 10. sıramızda tamamlamış olduk. Şimdi tekrar ipimizi uzatıyoruz. 11. sırayı yapacağız. Şimdi 11. sırada burada yarım fıstık var, trabzan var. Bir tane trabzanımızın üzerine, yani zincirimizin 3. zincirimizin üzerine bir tane de yarım fıstığın tepesine olmak üzere 2 tane trabzan yapacağız. 2 trabzan, 21 fıstık, 2 trabzan. O şekilde devam edeceğiz. 3. zincire tığımızı sokuyoruz. İlmek alıyoruz. Üç tane zincir çekiyoruz. Şimdi hemen şu fıstığın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Böylece 2 tane trabzanımızı yapmış olduk. Şimdi artık normal tam fıstıklarla devam ediyoruz. Evet. Ben şimdi fıstıklarımı tamamlıyorum. Sıra sonunda buluşuyoruz. Evet. 11. sırayı tamamladım. Sıranın sonuna geldim. Şimdi son ikili fıstığımı yaptım. Burada bir tane trabzanın, bir tane yarım fıstığım var. Şimdi 2 tane trabzan yapacağız. Biri yarım fıstığın üzerinde, diğeri de trabzanımızın üzerinde. İpimi doladım. Tam şuraya yarım fıstığın tepesine battım ve 2 defa da çıkıyoruz. Bu şekilde. Şimdi şu son trabzanın üzerine batıyoruz. Şu şekilde kalıyoruz. Ve önce üçünü, daha sonra ikisini çekiyoruz.
Böylece bu sırada 2 trabzan, 21 fıstık, 2 trabzan şeklinde örmüş olduk. Şimdi 12. sıraya geçiyoruz. İpimizi uzatıyoruz. Şimdi artık burada eksiltme yapacağız. 12. sıradayız. 1 trabzan, 21 fıstık, 1 trabzan. Yani 1 trabzan eksiltmiş olacağız. O yüzden bu zincirin tepesine değil, bir önceki yaptığımız trabzanın tepesine batıyorum arkadaşlar. Şu şekilde ilmeğimi aldım. İpimi ayarlıyorum. Ve 3 tane zincir çekiyorum. Üç tane zincirimizi çektik. Şimdi 21 fıstık yapacağız. Yarım fıstığımız yok yani burada. Şu fıstığın arasına batacağım. Tekrar aynı noktaya batıp ikinci fıstığımı yapıyorum. Evet, bu şekilde başladık. Şu ipimizi arada bu şekilde çekmeyi unutmayın arkadaşlar. Toplanıyor çünkü. Ben şimdi bu fıstıklarımı tamamlıyorum. Şu noktada buluşuyoruz. Evet, sıranın sonuna geldim. Tam fıstığımı tamamladım. Şimdi buraya ilk trabzanın tepesine bir tane trabzanla bitireceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sıradayız. 2 sıramız kalmış. Şimdi bu şekilde kalmıştım. Tığıma ipimi doladım. İlk trabzanın tepesine battım. Burada bir trabzanım daha var köşede. Ona batmıyoruz çünkü eksiltme sırasındayız. Bu şekilde kaldım. Şimdi bu ilmeğimi de dahil edeceğim. Ve bu şekilde bitireceğim. Şurayı birazcık uzatıyoruz. Ve 12. sırayı bitiriyoruz. Şimdi 13. sıraya başlayacağız. 13. sırada yine trabzanın tepesine batacağız. Bir trabzan yapacağız. Fakat şimdi yine fıstıklarımızı düşüreceğiz. Yani buraya yarım fıstık yapacağız. Ve 19 fıstığa düşmüş olacak burası. Burada da yarım fıstıkla bitireceğiz ve bir trabzanla bitireceğiz. Şimdi 1, 2, 3 tepesine batıyorum. İlmek alıyorum. Ve 3 zincir yapıyorum. 1, 2 ve 3. Şimdi bu gelen fıstığa yarım fıstık yapıyoruz. Yani ikili grubun bir tane fıstığını yapmış oluyoruz. Ve devam ediyoruz tam fıstıklarımıza. Evet, ben fıstıklarımı tamamlıyorum. Buraya kadar geliyorum. Evet, sıramın sonuna geldim. 13. sıradaydık. Şimdi burada son fıstığın arasına yarım fıstık yapacağım.
Bu şekilde. Ve şimdi buraya trabzanımı yapacağım. Bunları çıkartıyoruz. Birazcık uzatıyoruz ve bitiriyoruz. 13. sıramızı da tamamlamış olduk. Şimdi son sıraya geldik. Son sırada bir trabzan, 19 fıstık, bir trabzan yapacağız. Şimdi tam bu zincirin tepesine 1, 2, 3 buraya batıyoruz. İlmek alıyoruz. Ve 3 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. Şimdi buradan direkt fıstığın arasına tam fıstık yapıyoruz. Ve devam ediyoruz. 19 fıstık yapacağız ve buraya şu son trabzanın üzerine bir trabzan yapacağız. Evet, sıramın sonuna geldim. Bakın, fıstığın üzerine değil, trabzanın üzerine batacağız. Trabzanımızı oradan yapacağız. Şimdi önce üçünü alıyorum, uzatıyorum ve diğer üçünü yapıyorum. Gövdemizi bitirmiş olduk. Şöyle bir bakalım. Evet, aynı olmuş. Şimdi ütüyle de biraz açacak. Gayet güzel gidiyor arkadaşlar. Ne yapmış olduk? Burada eksiltmeler yaptık. Bir trabzan, 19 fıstık, bir trabzanla bitirmiş olduk. Şöyle ölçü vereyim isterseniz yine arkadaşlar. Gerçi ütü yapınca da bakın, şurası en geniş yer. ...40 gibi ama o açacak şimdi ütüyle. Burası kaçmış? Evet, 31 santim açacak demek ki. Burası da 21. Gayet aynı parça oldu. Diğer parçamla aynı oldu. Şimdi burada ipimizi kopartıyoruz. Şöyle yapalım. Bunları daha sonra saklayacağız. Şimdi şu şekilde paylaştırıyoruz arkadaşlar. Bakın nasıl paylaştırmışım. 1, 2, 3 tam fıstık bırakıyoruz. Ve şu fıstıkların arasına sokacağız. Bakın. Yani buradan saydığımızda birinci fıstığın arasına ve 5. fıstığın arasına. Şimdi şöyle yapalım. Hızlı olacağı için burada yapabilirim. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burası orta noktam yani. Şöyle koyalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Orta noktam bu oluyor. Şimdi buradan 1, 2, 3 sayacağız. Yani şuraları bırakmış olacağız ortaya.
Yani ben ilk tığımı buradan sokacağım. Diğerine de 1, 2, 3 şunun ortasından sokacağım. 3 tam fıstık, birer de yarım bırakmış olduk arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3 burada da yarım fıstıkların arasına koymuş olduk. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fıstık buradan bıraktık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fıstık buradan bıraktık. Şimdi başlıyoruz. Önce buradan başlayalım. Sol sapımızdan başlayalım. Şimdi şöyle yapıyoruz. Önce bir düğüm atıyoruz. Şöyle biraz sıkın burayı, bol kalmasın. Daha sonra bir kere ipimizi doluyoruz ve şu belirleyicinin olduğu noktaya tığımızı sokup şu şekilde ilmek alıyoruz. Ve o ilmeği birazcık uzatıyoruz. Daha sonra şu ikisinden geçiriyoruz. Daha sonra şu ikisinden geçiriyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. Ve artık buradan fıstıklarımıza devam edeceğiz. Bu bizim birinci trabzanımız. Birazcık eğik olmuş olacak. Burada amaç birazcık şöyle bir eğiklik vermek arkadaşlar. O yüzden bu şekilde yapıyoruz. İpimi doladım. İlk fıstığın arasına tığımı sokup normal fıstığımı yapıyorum. Evet, bakın bu şekilde eğik oluyor. Bir tane daha yapalım. Bu sap kısmında da gövdenin mantığıyla ilerleyeceğimiz için araları göstermeyeceğim arkadaşlar, uzamasın diye. Şimdi burada 6 tane tam fıstık yapacağız ve şuraya geleceğiz. Ben burayı tamamlıyorum, şuraya kadar geliyorum. Şimdi bir trabzan 6 fıstığımı yaptım. Son fıstığa yarım fıstık yapacağım. Çünkü kenardan yine eksilmesi lazım, eğim olması lazım. Onun için yarım fıstık yapılıyor. Şimdi buraya bir tane trabzan yapacağım. İki defa da çekiyorum. Şimdi burada artık belirleyicilerimizi koyabiliriz. Yine aynı mantıkla yapacağız arkadaşlar. İpi kopartmadan yapacağız. Evet, bir trabzan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tam fıstık, bir yarım fıstık, bir tane trabzan. Şimdi ipimizi şu şekilde uzatıyoruz. Şu zincirimizin tepesine tığımızı soktuk. Ve 3 zincir yapacağız. Şöyle alıyorum, ayarlıyorum. Şöyle mesafemi ayarladım. Burada 3 tane zincir yapacağız. 1, 2, 3. Şimdi buraya yarım fıstık yapacağız. Ve 5 fıstık yapacağız. Yani 5 tam fıstık yapacağız. Ben şimdi bu fıstıklarımı tamamlıyorum. Bu fıstıklarımı tamamlıyorum. Bu sıra sonuna geliyorum.
Evet, şimdi sıra sonuna geldim. Ne yaptık? Bir eğik trabzan yaptık. Bir yarım fıstık yaptık. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi trabzanla bitireceğiz. Bir tane trabzan yapacağız. Tığımı doluyorum. Trabzanımızı şu fıstığın üzerine batarak yapıyoruz. Şu şekilde battım. İlmek alıyorum, bekletiyorum. Buradan geçiriyorum. Yine gövdedeki mantığın aynısı. Önce üçünden, daha sonra ikisinden geçiriyorum. Ve buraya belirleyicilerini takıyorum. Şimdi 3. sıraya geçiyoruz. 3. sırada yine eğik bir trabzan yapacağız. Yarım fıstık yapacağız. 3 tam fıstık yapacağız. Yine yarım fıstıkla bitirip bir trabzanla bitireceğiz. Zincirin tepesine batıyoruz. Şu şekilde. İpimizi ayarlıyoruz. Üç tane zincir yapıyoruz. Şimdi 3 tane zincirimizi yaptıktan sonra bir tane yarım fıstık yapacağız. Bu şekilde. Daha sonra 3 tane tam fıstık yapacağız. Burada kesmiyorum artık, mesafe yakın. Evet, 3 tane tam fıstık yaptık. Şimdi yarım fıstığımızı yapalım. Şu şekilde topluyorum. Şimdi trabzanımı yapacağım. Trabzanın üzerine yapıyoruz. Ve bu şekilde bitiriyoruz. Şimdi 4. sıraya geçiyoruz. Evet, şimdi yine ipimizi uzatıyoruz. Dördüncü sıraya başlıyoruz. 4. sırada bir trabzan, 3 fıstık, 2 trabzan yapacağız. Yarım fıstığın üzerinden yapacağız. Bakın 1, 2, 3 zincirim var, buradan değil. Şu yarım fıstığın üzerinden yapacağız. Üç tane zincir çekiyoruz. Ve fıstıklarımıza başlıyoruz. Hemen şu ilk fıstığın arasından tam fıstığımızı yapıyoruz.
3 fıstığımızı yaptık. Şimdi 2 tane trabzan yapacağız. Biri yarım fıstığın üzerinde, diğeri de trabzanın üzerinde olmuş oluyor. Hiç farklı bir şey yapmıyoruz. Gövdenin mantığıyla ilerliyoruz. Sadece eksiltme noktaları farklı, sıraları farklı diyelim. Burayı biraz yüksek yapın arkadaşlar. Kasma yapmasın burada. 4. sıramızı tamamlamış olduk. Ne yaptık? 1 trabzan, 3 fıstık, 2 trabzanla bitirdik. Şimdi 5. sıraya devam ediyoruz. Yine ipimizi uzattık. Şimdi zincirin üzerine 1, 2, 3. 3. zincirin üzerine batıyoruz. Üç tane zincir yapıyoruz. Bir tane yarım fıstık yapıyoruz. İki tam fıstık yapacağız. Ve son trabzana bir tane trabzan yapacağız. Bu şekilde battım. Ve belirleyicilerimi takıyorum. Şimdi 6. sıraya devam ediyoruz. 6. sırada bir trabzan, 2 fıstık, bir trabzan yapacağız. Trabzanımızı fıstığımızın üzerinden yapacağız. Şuradan yapacağız. Bakın buradan yaptım. 1, 2, 3. Şimdi bu fıstığın arasına 2 fıstık yapacağım. Tam fıstık yapıyoruz yani. Şimdi buraya yine tam fıstık yapacağım. Bir trabzan, 2 tam fıstık. Şimdi son trabzanımı yapacağım.
Belirleyicilerimi çıkartıyorum. Üçünden geçiriyorum. Biraz uzatıyorum ve ikisinden geçiriyorum. Yine takıyorum belirleyicilerimi. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 sırayı tamamlamış olduk. 7. sıraya geçeceğiz. 7. sırada bir trabzan, yarım fıstık, bir tam fıstık, bir trabzan yapacağız. Yine burada zincirimizin tepesine 1, 2, 3 şu zincirimizin tepesine batıyoruz. Şöyle ipimizi alıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. Şimdi yarım fıstık yapıyoruz. Şimdi bir tam fıstık yapıyoruz. Buraya da bir trabzan yapacağız. Böylece 7. sırayı da tamamlamış olduk. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'yi tamamladık. 8. sırada bir trabzan, bir fıstık, bir trabzan yapacağız. Trabzanımızı yine şuradan zincirin tepesinden yapacağız. Bir, iki, üç. Biraz yüksek çekiyorum arkadaşlar. Biraz burası çünkü kısa kalmaya başladı. Şimdi buraya bir tam fıstık yapacağız. Ve buraya bir trabzanla bitireceğiz. Evet. Bakın gayet güzel oluyor. Şimdi son 2 sıramız kaldı. Dokuzuncu sıraya geçiyoruz. 9. sırada bir trabzan, yarım fıstık, bir trabzan yapacağız. Yine 1, 2, 3, 3. zincirden tığımızı sokuyoruz. Şöyle ipimizi alıyoruz. Üç tane zincir çekiyoruz. Şimdi bu araya yarım fıstık yapacağız. Ve en sonuncusuna bir tane trabzan yapacağız.
Bir trabzan, yarım fıstık, bir trabzan yaptık. Şimdi buraya bir trabzan zincire, bir trabzan yarım fıstığın tepesine, bir trabzan da bu trabzanın tepesine yapacağız. 1, 2, 3 şurası. Üçüncü zincirin tepesine tığımı soktum. 3 tane zincir yaptım. Daha sonra tığıma ilmek aldım. Yarım fıstığın tepesine tığımı soktum, çektim. 2 tanesini aldım. Şimdi bir daha doladım. Şuraya trabzanın tepesine soktum. Bu şekilde kaldım. Şunu da alacağım. Bir, iki, üç, dört, beş. Şu üçünü önce çekeceğim. Daha sonra üçünü çekeceğim. Ve bitireceğim. Burada ipimi kesiyorum artık. Ve burayı tamamlamış oluyoruz. Yani 10 sırada bitirmiş olduk. Şimdi sağ tarafı yapalım. Şimdi buraya 1, 2, 3, 3. zincirden tığımı sokacağım ve 3 zincirle başlayacağım. Şöyle dolayalım. 1, 2, 3. Şimdi bu bizim birinci trabzanımız. Şimdi buraya yarım fıstık yapacağım. Bakın burada da bir yarım fıstığım var. Aynı şekilde. Yarım fıstığımı yaptım. Şimdi 6 tam fıstığım olacak. Şimdi ben bu fıstıklarımı tamamlıyorum. Şurada buluşuyoruz. Şimdi son fıstığımızı beraber yapalım. Çünkü buradaki bağlantıyı göstereceğim. Son ikili fıstığın tekini yaptım. Şimdi aynı noktaya ikincisini yapacağım. Bakın. Şimdi burada bu şekilde kalıyoruz. Yani şöyle toplamıyoruz bunları. Böyle 3 tanesi kalıyor. Tığımıza şöyle ipimizi doluyoruz. Şu belirleyicinin olduğu noktaya tığımızı sokuyoruz. Şöyle çekiyoruz. Şöyle ikisini alıyoruz. Daha sonra şu 4 tanesini alıyoruz. Ve şöyle bir tane zincir çekiyoruz. Şimdi ikinci sıraya devam ediyoruz. Fıstıktan yapacağız. Yani zincirden sokmayacağız. Fıstıktan sokacağız arkadaşlar. Şöyle sokuyorum. İpimizi uzatacağız tabii ki. Şu şekilde uzattık. Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. 3 tane zincirimizi çektik. Şimdi 5 tane fıstık yapacağız. Tam fıstık. Şimdi birincisini yaptım. Diğerlerini de tamamladıktan sonra şu noktada buluşalım. Şimdi 5 fıstığımı yaptım.
Şimdi bu son fıstığın üzerine yarım fıstık yapacağım. Yarım fıstığımızı yaptık. Şimdi de trabzanımızı yapıyoruz. Şuraya yapacağım trabzanımı da. Şuradan da geçiriyorum. Şöyle 3 tanesinden geçiriyorum ve ikisinden geçiriyorum. Şuraya köşeye bir tane trabzan yaptık. İkinci sırayı tamamlamış olduk. Şimdi üçüncü sıraya başlayacağız. Şimdi üçüncü sırada bir trabzan yapacağız. Trabzanın üzerinden başlayacağız. Daha sonra yarım fıstık yapacağız. Daha sonra 3 fıstık yapacağız. Yarım fıstık ve bir trabzanla bitireceğiz. Şimdi üçüncü zincire tığımızı sokuyoruz. Şu şekilde ilmek alıyoruz. Ve 3 tane zincir yapıyoruz. Şimdi bu ikili fıstığımızın arasına tekli fıstık yapacağız. Yarım fıstık yani. Yarım fıstığımızı yaptık. Şimdi 3 tane tam fıstık yapacağız. İki fıstık oldu. Şimdi üçüncü tam fıstığımı yapacağım. Bir, iki, üç fıstığımı yaptım. Buraya yarım fıstık yapacağım. Şimdi bir tane trabzan yapıyorum. Fıstığın üzerinden geçiriyorum. Şu şekilde bekletiyorum. Bunu da dahil ediyorum. Şu şekilde üçünü çekiyorum, uzatıyorum ve ikisini çekiyorum. Şimdi bir kontrol edelim. Üçüncü sıradayız. Bir trabzan, bir yarım fıstık, 1, 2, 3 tam fıstık, bir yarım fıstık, bir trabzan. Evet. Şimdi dördüncü sıraya geçiyoruz. Burada 2 trabzan yapacağız. Biri zincirin üstünde, biri yarım fıstığın üzerinde olacak. Daha sonra 1, 2, 3 tam fıstık yapacağız ve bir trabzan yapacağız. Yine fıstığın üzerinden. Başlıyoruz. Şimdi zincirin üzerindeyim.
3 tane zincir yapıyorum. Bu benim birinci trabzanım sayılır. Şimdi hemen fıstığın üzerindeki tepeye ikili trabzan yapıyorum. Bakın buradan aldım. Şimdi 3 tam fıstık yapıyoruz. Şimdi üçüncü fıstığımızı yapıyoruz. İki trabzan, 3 fıstık yaptık. Şimdi bir trabzan yapacağız. Onu da yine fıstıktan yapacağız. 1, 2, 3, 4. Evet. Şimdi tığımı doladım. Şöyle şuraya batıyorum. Şöyle çıkarıyorum. Şu şekildeyim. Şöyle üçünü çekiyorum ve bu ikisini çekiyorum. Dördüncü sırayı yapmış olduk. 1, 2, 3, 4. Şimdi 5. sıraya geçiyorum. Şimdi 5. sırada son trabzandan bir trabzan yapacağız. Daha sonra 2 fıstık yapacağız. Daha sonra yarım fıstık ve bir trabzanla bitireceğiz. Şimdi sırasıyla yapalım. Bir tane trabzan yapacağız. Şurada zincirimin tepesine batıyorum. Üç tane zincir yapıyorum. 1, 2, 3. Son trabzandan yaptık. Şimdi 2 tane tam fıstık yapacağım. Şimdi bir tam fıstık yine yapacağım. Şimdi bir yarım fıstık yapacağım. 5. sıradayız. Buradan da kontrol yapalım. 1, 2, 3, 4, 5. Evet bakın burada da aynı şekilde. Kenarda 1, 2 tam fıstık. Burada yarım fıstık. Bu da aynı şekilde. Buraya yarım fıstık yapacağım. Ve şu trabzanın tepesine batacağım. Şu şekilde. Bu ilmeğimi de dahil edeceğim şimdi.
Evet, 4 tane oldu. Şimdi önce üçünü çekiyoruz. Daha sonra ikisini çekiyoruz. Biraz uzun çekin arkadaşlar şurayı. 5 bitmiş oldu. 6'ya geçiyoruz. Şimdi 6'da şuraya bir trabzan yapacağız. 2 fıstık yapacağız ve bir trabzan fıstıktan çıkacağız. Şimdi 1, 2, 3, 3. zincirden tığımı soktum. 3 tane zincir çekiyoruz. Şimdi 3 zincir çektik. 2 tam fıstık yapacağız. Şimdi buraya da tam fıstık yapıyoruz. Şu şekilde. Bunu da dahil ediyoruz. Şu şekilde bitiriyoruz. Şimdi 7. sıraya geçiyorum. Arkadaşlar kusura bakmayın. Bizim evin yanı park. Yani ben de ışık olarak burayı uygun seçtim. İnşallah rahatsız olmuyorsunuzdur. Yapacak bir şey yok. Cam da kapalı ama yine de bir şekilde çocuklar. Şimdi 7. sırada ne yapacağız? Bir trabzan yapacağız. Bir tam fıstık yapacağız. Bir yarım fıstık yapacağız. Bir trabzan yapacağız. Evet, başlıyoruz. Zincirin tepesinden başlıyoruz. Bir trabzan yapıyoruz. Yani 3 tane zincir yapıyoruz. Şimdi bunu yaptık. Şimdi buraya bir tam fıstık yapacağız. Bir tam fıstık yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Evet, 7. sırayı yapıyoruz. Karıştırmayalım. Şimdi yarım fıstık yapacağız şuraya. 2 fıstığın arasına. Evet, yarım fıstığımızı da yaptık. Şimdi bir tane trabzan yapacağız. Bakın hemen şuraya, trabzanın üzerine şuradan geçiriyorum. Önce üçünü, daha sonra ikisini geçiriyoruz. Tekrar koyalım. Şimdi 8. sıraya geldik. 8. sırada bir trabzan yapacağız zincirden. Buraya bir tam fıstık yapacağız ve şu ilk trabzanın üzerine bir trabzan yapacağız. Şimdi başlıyoruz. 3. zincirden tığımı sokuyorum.
Şöyle ipimi de alıyorum. Üç tane zincir çekiyoruz. 1 2 ve 3. Şimdi bir tam fıstık yapacağız. Şimdi buraya değil arkadaşlar, son trabzanı yapacağız. Sokuyorum. Önce üçünden, daha sonra ikisinden geçiriyoruz. Evet, 1 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi 9. sıraya geçiyoruz. 9. sırada buraya bir trabzan yapacağız. Buraya bir yarım fıstık yapacağız. Bir tane de trabzan yapacağız. 3. zincirden yine çıkıyorum. Şöyle ipimi alıyorum. Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3. Şimdi buraya iki fıstığın arasına bir yarım fıstık yapıyorum. Bakın bu şekilde yaptım. Şimdi buraya son trabzanımı yapacağım. Şöyle ipimden aldım. Şimdi bu ilmeğimi dahil edeceğim. Önce üçünü çekiyorum. Daha sonra ikisini çekiyorum. Şimdi geldik artık 10. sıraya, son sıraya. Burada nasıl yapmıştık arkadaşlar? Burada 3. zincirden tığımı sokuyorum. Şu şekilde. Şimdi 3 tane zincir yapıyorum. Tekrar tığıma ip doluyorum. Şu fıstığın tepesinden sokuyorum. Şöyle ikisini alıyorum, bekletiyorum. Tekrar ipimi doluyorum. Şu son trabzanın tepesinden ipimi sokuyorum. Şu ilmeğimi de dahil edeceğim. Bakın 1 2 3 4 5 tane oldu. Şimdi ilk önce üçünü çekeceğim. Daha sonra üçünü çekeceğim. Ve bitireceğim. Evet arkadaşlar, bu şekilde arka parçamızı da bitirmiş olduk. Şöyle baktığımız zaman eşit bir şekilde bitirmiş oluyoruz. Evet, şimdi ütüyle tam eşitlenecek. Bakın bu ütülenmiş parça, bu ütülenmemiş parça. Evet, şimdi ben bu parçamı ütüleyeceğim ve şu